Göktürklerin sesi, Kürşad'ın kıvılcımı. Ben son Göktürk'üm. Efsaneler sadece anlatılmak için değildir, yaşatılmak içindir. Yıllardır beklediğimiz Türk sinema ve televizyon tarihinin en büyük, en kapsamlı projesi nihayet ete kemiğe bürünüyor. Bumin Kağan'ın vizyonundan Kürşad'ın cesaretine, Bilge Kağan'ın bilgeliğine uzanan devasa bir üçleme geliyor. Göktürk üçlemesi. Sadece bir tarih anlatısı değil, Bozkır'ın kanununu ekranlara taşıyacak bir başyapıt. Bu videoda ilk Göktürk, 40 Göktürk ve son Göktürk projelerinin her birine yakından bakacak. Kronolojik olarak bu destanın hangi dönemleri nasıl anlatacağını konuşacağız. Destanın ilk halkası, demir dağları eriten, esaret zincirlerini kıran o büyük uyanış, Bumin Kağan ve İstemi Yapgun'un dağınık boyları bir araya getirip Türk adını tarihe altın harflerle kazıdığı dönem. İlk Göktürk, ön söz. Konusu Göktürk Devleti'nin kuruluş mücadelesi. Film iki kardeş Bumin Kağan ve İstemi Kağan'ın liderliğinde Birleşik Türk boylarının Göktürk adını tarihte ilk kez kullanan bağımsız devleti kurmasını anlatacak. Hikaye tarihsel kaynaklardan esinlenerek kurgulanıyor. 6. yüzyılda sadece 200 bin nüfusa sahip dağınık Türk boylarının komşu imparatorluklara Çin, İran, Roma'ya karşı direnişi öne çıkıyor. İlk bölüm ön söz adıyla Göktürk Devleti'nin kuruluşunu konu alırken, izleyen bölümler Kürşat isyanı gibi sonraki dönemleri ve nihayet imparatorluğun son dönemini işleyecek. İlk Göktürk projesi, güncel haberlere göre toplamda 3 bölümden oluşan bir proje şeklinde yayınlanacak. Ağustos 2025'te yayınlanan habere göre, yapımın artık HBO Max için hazırlanan bir dizi serisi şeklinde sunulacağını belirtiyor. Buna göre ilk Göktürk ön söz dizisi HBO Max, Türkiye'de 2026 yılının ilk aylarında yayınlanacak. Alper Çağlar'ın son verdiği röportaja göre projenin 3 bölümlü bir yapı olacağı ve ilk kısmının ön söz adını taşıyacağı kesinleşmiş durumda. HBO Max yetkilileri projenin başarısı durumunda uzun soluklu bir seriye dönüşebileceğine de dikkat çekti. Epik anlatımı Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi'ne benzeterek gerekmesi halinde yeni sezonlar ve spin-off'lar yapılabileceği öngörüldü. Alper Çağlar önceki açıklamalarında projenin Göktürk üçlemesi adı altında bir film serisi olarak başladığını belirtmişti. Erken planlara göre ilk Göktürk'ten sonra 40 Göktürk ve son Göktürk adlarında 2 devam filmi daha çekecek. Böylece Göktürk Devleti'nin kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi efsanesi ile Kutluk Kağan dönemi anlatılacaktı. Güncel durumda bu plan 3 bölümlük HBO Max serisi artı final filmine evrilmiş görünüyor. Yine de projeyi destekleyen kaynaklara göre bütün serinin ardışık bölümler halinde gelmeye devam etmesi bekleniyor. Alper Çağlar'ın uzun yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığı ilk Göktürk ön söz, Türk sinemasında şimdiye dek benzeri pek görülmemiş bir dönemi ele alıyor. Hem tarihsel derinliğiyle hem de dev prodüksiyonuyla dikkat çeken bu yapım, Türklerin ilk defa adını tarihe yazdırdığı Göktürk İmparatorluğu'nun doğuşunu konu alıyor. Bu durum, daha filmi vizyona girmeden bile seyircinin beklentilerini zirveye taşıdı. Ve şimdi, tarihin gördüğü en büyük fedakarlık hikayesine geliyoruz. Çin sarayını titreten, özgürlük için can veren 40 yiğidin destanı, ihtilalin adı 40 Göktürk. 40 Göktürk'ün merkezindeki tarihsel figür Kürşat Aşina, Jie Shuai, Göktürk tarihinin en epik karakterlerindendir. Çin kayıtlarında Jie Shuai olarak geçen Kürşat, İstemi Kağan'ın oğlu Tölis Kağan'ın kardeşi Aşina ailesindendir. 630'da Göktürk Kağanlığı çöktükten sonra Kürşat, esaretteki Türklerin kurtuluşu için Tang tahtına suikast planlamıştır. 19 Mayıs 639'da Şanghay'daki Jiucheng Sarayı'na gizlice giren Kürşat ve 40 Çeri, imparatorun odasına ulaşmayı amaçlamış. Ancak başarılı olamayınca ağır bir çatışma yaşanmıştır. Kürşat ve yoldaşları Vey Nehri kenarında Çin devriyeleriyle girdikleri çatışmada şehit düşmüşlerdir. Kürşad'ın 40 yiğidi ile Çin sarayını basma cesareti, esarete başkaldırının sembolü oldu. Türk milletinin kalbinde sönmez bir istiklal ateşi tutuşturdular. Çin kaynakları bu efsanevi ayaklanmayı Çin saray baskını olarak kaydeder. Ümitsiz bir bağımsızlık mücadelesi olarak resmedilen bu olay, Türklerin en fedakar dönemlerinden biridir. 40 Göktürk filmi, işte bu, unutulmaz kahramanlık hikayesini
sinema perdesinde canlandırmayı hedefliyor. Kürşad'ın yükseleceği her sahne yalnızca aksiyon dolu kılıç kavgaları değil, hüzünlü bir vedanın ve inançla dolu fedakarlığın dramatik anı olacak. Türklerin bu kara döneminin ruhunu yansıtmak için filmde hem geniş çaplı savaş sahneleri hem de Kürşad'ın iç dünyasını gösterecek melankolik kesitler planlanıyor. Tüm bu beklentinin ortasında Kürşad karakteri serinin en büyük taşıyıcı gücü olarak öne çıkıyor. Çünkü Kürşad yalnızca bir savaşçı değil, ölüme gideceğini bile bile özgürlük için saraya yürüyen bir ruhun sembolü. Böyle bir karakteri hakkıyla canlandırmak, yüzeysel bir aksiyon performansından çok daha fazlasını gerektiriyor. Beklenti işte bu nedenle çok yüksek. Çünkü hikaye bir yandan aksiyonun en sert haliyle karşımıza çıkacakken, diğer yandan büyük bir duygusal yük taşıyor. Tanıtım sürecine dair heyecan da burada başlıyor. İlk Göktürk'ün ilk teaser görüntüleri bile prodüksiyon kalitesinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymuştu. Eğer Alper Çağlar aynı çizgiyi hatta daha üst seviyeyi 40 Göktürk'te sunarsa, tanıtımların viral olması kaçınılmaz. Zaten Kürşad'ın saraya giriş sahnesi, 40 çerinin at üzerinde ilerlediği sekanslar, yağmur altındaki savaş sahneleri gibi akıllara kazınacak görüntüler, daha filmin çıkışından aylar önce sosyal medyada büyük patlama yaratacaktır. Türk sinemasında bu ölçekte bir prodüksiyonun sık görülmemesi de tüm ilgiyi bu proje üzerinde yoğunlaştırıyor. 40 Göktürk'ün hikayesi, ilk Göktürk'ten tamamen farklı bir tona sahip olduğundan projenin tutma ihtimali daha da artıyor. Üçlemenin finali. Yıkılanın yerine daha güçlüsünü koyan, sözlerini taşlara kazıyıp bugünümüze seslenen bilgelerin çağı. Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk. Bir milletin sonsuzluğa yürüyüşü, Son Göktürk. Üçlemenin finalini oluşturan Son Göktürk, Kürşad'ın başlattığı özgürlük mücadelesinin sonucunu anlatacak. 682 yılında Kutluk, İlteriş, Kağan liderliğinde bağımsızlığı yeniden kazanan Türkler, kısa sürede imparatorluğu toparlayarak II. Göktürk Devleti'ni kurdu. Kutluk'un ölümünden sonra tahta oğlu Bilge Kağan çıktı. Küçük kardeşi Kültigin ise ordu komutanlığına getirildi. Asıl güç orduda olmasına rağmen Kültigin önce bir ihtilalle kardeşini tahta oturtup devlet yönetimini ele geçirdi. Bu süreçte geriletildiği konuma getirilen Vezir Tonyukuk'u da yanında çalıştırarak dönemi şekillendirdi. II. Göktürk Devleti, Bilge Kağan ve Kültigin yönetiminde altın çağına ulaştı. Bu dönemde imparatorluk, çağımız Afganistan sınırlarından Ukrayna'ya uzanan devasa sınırlarıyla en görkemli halini aldı. Dizi, bu altın çağın son dönemini epik bir şekilde işleyecek. Başrolleri II. Göktürk'ü yeniden zirveye taşıyan Bilge Kağan, Türk tarihinin en büyük savaşçılarından Kültigin ve onlara akıl hocalığı yapan Vezir Tonyukuk paylaşacak. Hikaye, Kürşad'ın yakıp tutuşturduğu özgürlük ateşinin Kutluk Kağan aracılığıyla devlet yeniden kurulmasına yol açmasıyla başlayacak. Ardından Bilge Kağan ve Kültigin ikilisine odaklanacak. Muhtemel son sahnelerde Kültigin'in destansı savaşları ile Bilge Kağan'ın halka seslenişi öne çıkacak. Zaten tarihsel olarak da bu dönemde Göktürkler Orhun yazıtlarıyla yani Bilge Kağan ve Kültigin yazıtlarıyla tarihe adlarını kazımışlardır. Son Göktürk projesi, Alper Çağlar'ın uzun yılların emeğiyle şekillendirdiği Göktürk üçlemesinin final halkası olmasıyla beklentilerin zirveye taşındığı bir yapıma dönüşmüş durumda. Özellikle bu projede ekrana ilk kez tam anlamıyla taşınacak olan Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk gibi figürler, dizinin sıradan bir tarih anlatısından çok daha fazlasını vaat ettiğini gösteriyor. Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarında günümüze ulaşan derin anlamlı sözleri ve halkına verdiği mesajlar, onun bir karakter olarak ne kadar duygusal, ideolojik ve tarihsel bir derinliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan Son Göktürk projesi yalnızca karakterlerin ekran uyumuyla değil, işlenecek tarihsel olayların epik anlatısıyla da izleyiciyi cezbetmeye hazır. Orhun yazıtları, Göktürklerin bu dünyaya bıraktığı en kalıcı ve anlam yüklü miraslardan biri. Bu yazıtlardaki özdeyişlerin sinematik bir anlatımla ekrana yansıması hem tarihseverleri hem de duygu odaklı izleyicileri cezbedebilir. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini töreni kim bozabilir gibi sözlerin Bilge Kağan'ın sesiyle dizinin en vurucu anlarından biri olacağını tahmin etmek zor değil. Aynı şekilde Kültigin'in savaş sahneleri epik aksiyon sinemasının yerli örneklerinden biri olabilecek düzeyde planlanabilir. Bütün bu nedenlerle Son Göktürk'le ilgili beklenti,
şimdiden olağan dışı bir seviyeye ulaşmış durumda. İlk Göktürk'ü beğenen, 40 Göktürk'teki karanlık ve trajik hikayeye tutunan izleyiciler için bu 3. versiyon sürecin zirve noktalarından biri olacak. Peki, siz bu üçlemenin en çok hangi kısmını merak ediyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Roma kaçınılmaz ölümünü bekliyor. Uygarlığın ışığı titriyor ve cılızlaşıyor. Kalan son vakitlerinizde kadınlarınızı saklasanız da, çocuklarınız ağlasalar da, en son yenilgi anınızda dahi asla merhamet bulamayacaksınız. Çünkü ben geliyorum. Ben 1 milyon savaşçıyla geliyorum. Bu çağa son vermeye geliyorum. Ben Tanrı'nın kırbacıyım. Attila, Tanrı'nın kırbacı, yakında. Herkese merhaba. Bugün dünya tarihinin en sarsıcı figürlerinden birini merkeze alan iddialı bir proje ihtimalini konuşuyoruz. Attila. İlk etapta büyük ölçekli bir sinema filmi olarak planlanması beklenen bu yapım yalnızca bir biyografi değil, Roma İmparatorluğunu dize getiren bir liderin küresel ölçekte anlatılması anlamına geliyor. Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Attila'nın kardeşi Bleda ile olan çatışması, Galya ve Roma seferleri ve diplomasiyle savaş arasında kurduğu sert denge, epik ama aynı zamanda karanlık bir anlatı vaat ediyor. Uluslararası ortak yapım ihtimali ve İngilizce çekim seçeneği ise projeyi yerel sınırların ötesine taşıyabilecek en güçlü unsurlar arasında. Eğer doğru oyuncu, güçlü prodüksiyon ve sağlam bir senaryo ile hayata geçirilirse, Attila projesi yalnızca bir film değil, küresel bir tarih markasının başlangıcı olabilir. Videomuza başlamadan önce bu projeyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle projenin hikayesinden bahsedelim. Hikaye, Attila'nın kardeşi Bleda ile kurduğu ortaklıktan iktidarı tek başına ele alışına, Roma ile yaptığı stratejik anlaşmalardan Galya ve İtalya seferlerine uzanan sert ve karanlık bir yükselişi anlatmayı hedefliyor. Ancak anlatı yalnızca savaşlardan ibaret değil. Diplomasi oyunları, ihanet ihtimalleri ve Tanrı'nın kırbacı olarak anılan bir liderin iç dünyasındaki kırılmalar da dramatik omurgayı oluşturuyor. Böylece ortaya sadece bir fethi hikayesi değil, güç, kardeşlik, hırs ve imparatorluk vizyonunun iç içe geçtiği çok katmanlı bir tarih anlatısı çıkıyor. Attila Han'ın hayatını merkezine alan ve ilk etapta sinema filmi olarak planlanması beklenen büyük ölçekli bir yapım ihtimali yalnızca bir tarih uyarlaması değil, aynı zamanda küresel ölçekte ses getirebilecek kültürel bir hamle anlamına geliyor. Özellikle Rise of Empires, Ottoman ile tarihsel anlatım ve dramatik kurgu arasında kurulan denge, ardından Tamerlane projesiyle genişleyen vizyon düşünüldüğünde, sıradaki büyük tarih figürünün Attila olması ihtimali hem stratejik hem de dramatik açıdan oldukça güçlü görünüyor. Attila gibi dünya tarihinin akışını değiştirmiş, Roma İmparatorluğunu dize getirmiş ve Tanrı'nın kırbacı olarak anılmış bir liderin hikayesi, sinema dili açısından epik, sert, karanlık ama aynı zamanda derinlikli bir anlatım potansiyeli taşıyor. Başrol için Can Yaman isminin konuşulması ise bu projenin yalnızca yerel değil, uluslararası bir hedef taşıdığını gösterir nitelikte. Can Yaman'ın özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa'da elde ettiği popülerlik, fiziksel olarak iri yapılı ve savaşçı bir karakteri canlandırmaya uygun görüntüsü, karizmatik duruşu ve İngilizce projelerde yer alma potansiyeli, Attila gibi küresel bilinirliği olan bir karakter için stratejik bir tercih olabilir. Daha önce Emir Timur projesinde Christian Mortensen gibi beklenmedik bir ismin güçlü makyaj, kostüm, fiziksel dönüşüm ve oyunculuk yönetimiyle karaktere dönüştürülmesi örneği düşünüldüğünde benzer bir yaklaşım Attila için de uygulanabilir. Attila karakterinin sert bakışları, savaşçı ruhu
lider karizması ve iç dünyasındaki stratejik zeka, doğru yönetmenlik ve prodüksiyonla Can Yaman üzerinden güçlü bir sinema figürüne dönüşebilir. Ancak böylesi bir projede yalnızca başrol değil, yan karakterlerin seçimi de en az Attila kadar önemlidir. Attila'nın abisi Bela da onun ilk siyasi ortağı ve ardından trajik bir şekilde ortadan kaldırdığı isim olarak dramatik çatışmanın merkezinde yer alacaktır. Beleda'nın daha temkinli ya da daha diplomatik bir profil çizmesi, Attila'nın giderek sertleşen liderliğini daha da görünür kılabilir. Attila'nın eşleri, özellikle düğün gecesinde hayatını kaybettiği son eşi üzerinden işlenecek dramatik sahneler, karakterin insani yönünü göstermek açısından kritik olacaktır. Bunun yanında Roma cephesinde Aetius gibi askeri dehalar, Doğu Roma sarayındaki entrikalar ve Papa ile gerçekleşen tarihi görüşme gibi olaylar hem politik hem psikolojik derinlik sunacaktır. Bu karakterlerin güçlü uluslararası oyuncularla desteklenmesi, projeyi küresel pazarda daha da görünür kılabilir. Projenin Türk, Macar ve Amerikan ortak yapımı olarak tasarlanma ihtimali ise tarihi bağlam açısından oldukça anlamlıdır. Macar tarih anlatısında Attila'nın özel bir yere sahip olması, ortak prodüksiyonun kültürel derinliğini artırabilir. Amerika ayağı ise dağıtım, bütçe ve global pazarlama stratejileri açısından belirleyici olacaktır. İngilizce çekim tercih edilmesi, tıpkı önceki projelerde olduğu gibi Netflix veya benzeri küresel platformlarda yayınlanma ihtimalini güçlendirecektir. Format meselesine gelince, her ne kadar Attila'nın hayatı bir mini dizi formatında daha detaylı işlenebilecek kadar zengin olsa da, ilk etapta sinema filmi tercih edilmesi daha olası görünüyor. Çünkü Attila gibi bir figürün yıllardır büyük bütçeli, uluslararası standartlarda bir yapımla ele alınmamış olması, bu projeyi başlı başına bir sinema olayı haline getirebilir. Büyük savaş sahneleri, Roma şehirlerinin kuşatılması, atlı Hun ordularının Avrupa içlerine ilerleyişi, görsel efektlerle desteklenen epik sekanslar, sinema perdesinde çok daha etkili bir deneyim sunacaktır. Bununla birlikte film başarısına göre devam niteliğinde bir mini dizi ya da yan hikayelerle genişletilmiş dijital içerikler de gündeme gelebilir. Beklentilerin yüksek olması ise projenin hem avantajı hem de riskidir. Attila'nın hayatında işlenecek pek çok merak unsuru vardır. Kardeşiyle ilişkisi, Roma ile yaptığı anlaşmalar, Honoria meselesi, Galya seferi, İtalya yürüyüşü ve gizemli ölümü, bu olayların nasıl dramatize edileceği, Attila'nın bir zalim mi yoksa büyük bir stratejist mi olarak mı sunulacağı, karakterin iç dünyasının ne ölçüde yansıtılacağı seyircinin en çok merak ettiği konular olacaktır. Eğer yapım, tarihi çarpıtmadan ama sinema dilini güçlü kullanarak bu dengeyi kurabilirse, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Amerika'da da ciddi bir izleyici kitlesine ulaşabilir. Attila'nın Tanrı'nın kırbacı olarak anılması, dünyanın o dönemki büyük bölümünü etkisi altına alması ve Roma gibi bir süper gücü dize getirmesi, hikayeyi doğal olarak epik bir başarı öyküsüne dönüştürüyor. Bu da projeye yönelik beklentiyi artırıyor. Aksiyon sahneleri, politik entrikalar, ihanetler, kardeşlik çatışmaları ve imparatorluk vizyonu bir araya geldiğinde ortaya hem tarihsel hem dramatik açıdan çok katmanlı bir anlatı çıkacaktır. Doğru kurgulanmış bir tanıtım kampanyası, ilk fragmanda verilecek güçlü görseller ve özellikle başrol duyurusunun yaratacağı etki, projeyi daha yayınlanmadan konuşulur hale getirebilir. Attila Han projesinin tutma ihtimalini analiz ederken, öncelikle şunu kabul etmek gerekir. Bu yalnızca bir tarih filmi değil, doğru planlanırsa küresel ölçekte ses getirebilecek bir marka başlangıcı olabilir. Daha önce Rise of Empires, Ottoman ile Osmanlı tarihinin sinematik bir dille dünya izleyicisine sunulması ve ardından Tamerlane projesiyle Timur gibi güçlü bir figürün uluslararası prodüksiyon kalitesinde ele alınması, yapımcıların Türk ve Orta Asya tarihine yönelik stratejik bir anlatı evreni kurduğunu gösteriyor. Eğer sıradaki hedef gerçekten Attila Han olursa, bu zincirin en dikkat çekici halkalarından biri olabilir. Çünkü Attila yalnızca Türk tarihi için değil, Avrupa tarihinin kırılma noktalarından biri olarak da kabul edilen bir isimdir. Projenin tutma ihtimali ortalamanın üzerinde görünüyor. Bunun en önemli sebebi karakterin küresel bilinirliği. Attila ismi Avrupa'da yüzyıllardır efsanelerle, kroniklerle ve hatta korku anlatılarıyla yaşamaya devam etmiş bir figürdür. Tanrı'nın kırbacı olarak anılması,
Roma İmparatorluğunu dize getiren lider imajı ve Avrupa içlerine kadar ilerleyen Hun orduları hikayeyi doğal olarak epik ve evrensel kılıyor. Bu, yalnızca yerel izleyiciye değil, Amerika ve Avrupa pazarına da hitap eden bir dramatik zemin oluşturuyor. Sonuç olarak Attila Han projesinin tutma ihtimali ortalamanın üzerinde görünmektedir. Küresel bilinirliği olan bir karakter, uluslararası oyuncu kadrosu, yüksek prodüksiyon kalitesi, çok uluslu ortak yapım modeli ve sinema artı dijital platform stratejisi bir araya geldiğinde bu proje yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde ses getirebilir. Daha yayınlanmadan hikayesinin konuşulması, oyuncu seçimlerinin tartışılması ve tarihsel olayların nasıl işleneceğinin merak edilmesi bile projenin potansiyel gücünü göstermektedir. Eğer doğru anlatılırsa Attila Han yalnızca geçmişin bir figürü değil, modern sinema dünyasında da güçlü bir destanın başlangıcı olabilir. Peki sizce Attila projesi de olmalı mı? Ve Attila'yı kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. O sadece bir Kaan değil, ordunun aklı savaşın kuralıydı. Onlu sistemle demiri disipline, korkuyu itaate dönüştürdü. Çin'i savunmaya mecbur bırakan güç Hun'un iradesiydi. Metehan bir imparatorluğun değil, bir çağın başlangıcıydı. Mete, Bozkır'ın efendisi. Yakında. Herkese merhaba. Son dönemde Göktürk projeleriyle oluşan heyecan dalgası, şimdi gözleri Türk tarihinin en kadim ve en güçlü figürlerinden birine çevirmiş durumda. Metehan. Henüz resmiyet kazanmış bir yapım olmasa da, Alper Çağlar'ın gündeminde yer aldığı doğrulanan bu proje, şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Çünkü Metehan yalnızca bir hükümdar değil, bir çağın başlangıcı, bir askeri devrimin mimarı. Olası bir film ya da dizi projesi, Hun İmparatorluğu'nun doğuşunu ve bu efsanevi liderin bedellerle dolu yolculuğunu epik bir anlatıyla ekrana taşıyabilir. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Bu proje, Türk tarihinin bilinen en erken ve en sarsıcı liderlerinden biri olan Metehan'ın efsaneye dönüşen hayatını merkezine alıyor. Proje, yalnızca bir hükümdarın yükselişini değil, ihanet, sürgün ve kanla yoğrulmuş bir iktidar mücadelesini konu alıyor. Hikayenin odağında babası Teoman Kağan ile yaşadığı sert çatışmalar, rehin verildiği yıllar ve ölümle burun buruna geldiği sürgün dönemi yer alıyor. Bu karanlık süreç, Metehan'ı sıradan bir prens olmaktan çıkarıp, Hun İmparatorluğunu yeniden şekillendirecek bir lider haline getiren kırılma noktasıdır. Yapım, Metehan'ın yalnızca fetihlerini değil, ordu sistemini yeniden kuran, disiplini bir devrim haline getiren stratejik aklını da ön plana çıkaracaktır. Bu yönüyle hikaye, bir imparatorluğun doğuşunu anlatırken, bir liderin bedellerle dolu dönüşümüne de odaklanmayı hedefliyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar, şu anda ilk Göktürk adını taşıyan büyük bütçeli bir dönem filmi üzerinde çalışıyor. Yönettiği bu yapım, Göktürk Devleti'nin kuruluş efsanesini anlatacak ve 2026'nın ilkbaharında HBO Max'te gösterime girecek. Filmde Volkan Keskin, Murat Serezli gibi isimler yer alıyor ve çekimler yoğun bir tempo ile devam ediyor. Başrol oyuncusu Volkan Keskin'in verdiği röportaja göre, Alper Çağlar Mayıs 2024'te onunla ilk olarak Mete Kağan üzerine bir projeyle görüştü. Ancak projede sonradan Volkan Keskin ile Göktürk kardeşi Bumin Kağan karakteri için anlaşıldı. Volkan Keskin, Alper Hoca'nın Mete Kağan ile ilgili çok güzel bir projesi vardı. İlk onun için konuştuk, sonra ben Bumin Kağan oldum, benim için de sürpriz oldu, diyerek Metehan projesinin Alper Çağlar'ın gündeminde olduğunu doğrulamıştır. Metehan'ı merkezine alan olası dizi ya da film projesi, daha şimdiden yalnızca tarih meraklılarının değil, geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş durumda. Bunun en temel nedeni,
Türk tarihinin en erken ve en güçlü figürlerinden birinin ilk kez bu ölçekte ve bu vizyonla ekrana taşınacak olması. Göktürk projeleriyle birlikte izleyicide oluşan güven duygusu, Metehan gibi çok daha eski ve mitolojik yönü ağır basan bir karakterin anlatımında beklentileri doğal olarak yukarı çekiyor. Bu noktada en çok merak edilen başlıklardan biri de elbette başrol oyuncusunun kim olacağı ve bu karakterle ne kadar uyum sağlayabileceği. Başrol için ilk etapta adı geçen Volkan Keskin'in ilk Göktürk projesinde Bumin Kağan rolüyle kesinleştiği için bu proje özelinde artık denklem dışı kalmış durumda. Ancak bu durum Metehan için farklı ve güçlü adayların gündeme gelmesine de kapı araladı. İzleyici cephesinde dolaşan iddialara bakıldığında Burak Özçivit ve Alperen Duymaz gibi isimlerin fenotip, karizma ve ekran duruşu açısından Metehan karakterine uygun olabileceği sıkça dile getiriliyor. Burak Özçivit'in sert yüz hatları, lider karizması ve daha önce dönem işlerinde edindiği tecrübe, onu güçlü bir imparator figürü için akla ilk gelen isimlerden biri haline getiriyor. Alperen Duymaz ise daha genç, dinamik ve fiziksel performansı yüksek bir oyuncu profili çiziyor. Özellikle Metehan'ın gençlik dönemini, sürgün yıllarını ve güçlenme sürecini merkez alan bir anlatım tercih edilirse, Alperen Duymaz gibi bir ismin bu dönüşümü ekrana taşıyabilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada Metehan projesinin tutma ihtimalini değerlendirirken tek bir başlığa değil, birbirini besleyen birçok güçlü faktöre bakmak gerekir. Öncelikle başrol karakterinin ağırlığı, dizinin kaderini doğrudan belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Metehan, Türk tarihinin yalnızca bir hükümdarı değil, bir çağ açıp çağ kapatan, askeri sistemiyle dünya tarihini etkileyen, Çin'i savunma refleksine zorlayarak Çin Seddi'nin ortaya çıkış sürecini tetikleyen efsanevi bir figür. Bu kadar büyük bir karakterin doğru oyuncu tercihiyle ekrana taşınması halinde izleyiciyle çok güçlü bir bağ kurması kaçınılmaz görünüyor. İzleyici cephesinde asıl merak edilen nokta da tam olarak bu. Metehan'ı canlandıracak başrol oyuncusunun hem fiziksel duruş hem de liderlik karizması açısından bu rolü ne ölçüde taşıyabileceği. Elbette Metehan gibi bir karakter yalnızca başrolle taşınamaz. Onun etrafındaki figürler, hikayenin dramatik gücünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alır. Babası Teoman, üvey anne figürü, Hun beyleri, sadık komutanlar ve karşı cephedeki Çinli generaller, hepsi ilk kez bu kadar geniş çaplı bir projede seyirciyle buluşacak efsanevi karakterler. Bu yan rollerin doğru oyuncularla doldurulması, Metehan'ın yalnız bir kahraman değil, karmaşık bir güç mücadelesinin merkezindeki lider olarak algılanmasını sağlayacaktır. Özellikle Metehan'ın yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler, onun sertliği ile stratejik zekası arasındaki dengeyi gösterecek ve karakteri daha insani bir noktaya taşıyacaktır. Projenin tutma ihtimalini yukarı çeken bir diğer önemli etken, Göktürk projeleriyle oluşan beklenti dalgasıdır. Göktürk dönemine olan ilginin artması, Türk tarihini merkezine alan epik yapımların artık daha geniş bir kitle tarafından talep edilir hale geldiğini açıkça gösteriyor. Her ne kadar Metehan dönemi Göktürklerden çok daha erken bir zaman dilimini kapsasa da, anlatılan hikayelerin taşıdığı ruh, güç, devlet aklı ve askeri disiplin açısından benzer bir çekiciliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu da Metehan hikayesinin, Göktürk projelerini beğenen izleyici kitlesi tarafından doğal bir devam, hatta köklerin anlatıldığı daha büyük bir başlangıç olarak görülmesini sağlayabilir. Özellikle Metehan'ın hayatının doğası gereği tek bir filme sığdırılamayacak kadar yoğun ve olaylarla dolu olması, bu projenin dizi formatında çok daha güçlü işleyeceğini gösteriyor. Çocukluğundan itibaren yaşadığı mücadeleler, rehin verilmesi, geri dönüşü, Hun tahtına uzanan yolculuğu, ordu sistemini yeniden inşa etmesi ve Çin seferleri gibi başlıklar, episodik anlatı için son derece elverişli bir yapı sunuyor. Bu ölçekte bir hikayenin aceleye getirilmeden, karakter gelişimlerine alan tanıyan bir dizi diliyle anlatılması, projenin kalıcılığını ve etkisini ciddi biçimde artıracaktır. Ancak burada belirleyici bir gerçeklik de göz ardı edilemez. Böyle bir dizinin doğrudan dizi olarak hayata geçirilebilmesi, güçlü bir bütçeye ve uzun soluklu bir yapım planına bağlıdır. Bu bütçenin oluşması ise büyük ölçüde Göktürk projelerinin elde edeceği başarıya dayanıyor. Göktürk projelerinin seyirci tarafından sahiplenilmesi, izlenme oranları ve genel etki gücü, Metehan gibi daha büyük ve daha maliyetli bir yapımın önünü açacak en kritik faktörlerden biri olacaktır. Yani bu projeler
yalnızca kendi hikayelerini anlatmakla kalmayıp, Metehan dizisinin de zeminini hazırlayan bir öncü rol üstlenmektedir. Öte yandan, Metehan projesinin kendine has bir hikayeye sahip olması, onu yalnızca Göktürklerin bir benzeri olmaktan çıkarıp, bağımsız ve özgün bir yapım haline getirme potansiyeli taşır. Senaryonun titizlikle hazırlanması, tarihsel gerçeklik ile dramatik anlatı arasındaki dengenin iyi kurulması ve karakterlerin tek boyutlu kahramanlar yerine insani zaaflarıyla ele alınması, dizinin uzun vadede konuşulmasını sağlayacaktır. Hazırlık sürecinin yıllara yayılabilecek olması bir risk gibi görünse de, Göktürk projelerindeki kadar uzun bir bekleme süresinin gerekmeyeceği, altyapının büyük ölçüde önceden düşünülmüş olduğu izlenimi de veriyor. İlk Göktürk projesinin öne alınmasıyla, Metehan hikayesinin şimdilik beklemeye alınması, aslında bu projeye daha sağlam bir zemin hazırlamak için bilinçli bir tercih olarak okunabilir. Tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde, Metehan projesinin tutma ihtimalinin ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Doğru oyuncu seçimi, özellikle başrolün bu tarihi ağırlığı taşıyabilmesi, güçlü bir senaryo ve yeterli bütçe ile desteklendiğinde, proje yalnızca ilgi gören bir yapım olmakla kalmayıp uzun süre konuşulan, referans alınan bir işe dönüşebilir. Daha yayınlanmadan bile hikayesinin merak uyandırması, Metehan isminin tarihsel ağırlığı ve Göktürk projelerinin yarattığı ivme, bu yapımın potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Sonuç olarak doğru zamanda, doğru şartlarda ve doğru vizyonla hayata geçirildiği takdirde Metehan dizisi, Türk dizi tarihinin en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor. Peki sizce Metehan dizisi de olmalı mı? Ve Metehan'ı kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben Bay Bars değilim. Biliyorum. Değilsin. Ama olacaksın. Memlükler içinde senden başka güvenebileceğim kimse kalmadı Bay Bars. Ordunun komutasını almanı istiyorum. Memlükler! Hazır mısınız? Başlayalım öyleyse. Şimdi sıra diğerinde. Bay Bars, kölelikten sultanlığa, yakında. Herkese merhaba. Son dönemde tarih temalı büyük projeler yeniden gündeme gelirken, gözler bu kez kölelikten sultanlığa uzanan olağanüstü bir hikayeye çevrilmiş durumda. Sultan Baybars. Henüz resmiyet kazanmış bir yapım olmasa da, Baybars'ı merkezine alan olası bir film ya da dijital dizi fikri şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Çünkü Baybars yalnızca bir komutan değil, Moğolları durduran irade, Memlük devletini zirveye taşıyan akıl ve karizma demek. Olası bir yapım, savaş meydanları kadar entrikalarla dolu bir yükseliş hikayesini epik bir anlatımla ekrana taşıyabilir. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın. Böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Bu proje, köle olarak satılan bir çocuğun dönemin en büyük tehditlerini durduran bir sultana dönüşmesini merkezine alacak. Bu hikaye Baybars'ın esaret yıllarından Memlük sistemindeki hayatta kalma mücadelesine, savaş meydanlarında kazandığı saygınlıktan devletin zirvesine uzanan sert ve kanlı bir yükselişi anlatacak. Moğollarla verilen ölüm kalım savaşları, saray entrikaları ve iktidar mücadeleleri Baybars'ı yalnızca bir komutan değil, güçlü bir devlet aklının temsilcisi olarak öne çıkarıyor. Anlatı, fetihlerin ötesinde, bedel ödeyen, sertleşen ve liderliğe dönüşen bir karakter yolculuğunu merkeze almayı hedefliyor. Kıpçak Türk kökenli Baybars'ın köle bir çocuktan çıkıp büyük bir sultan olan hayat hikayesi, tarihin akışını değiştiren türden bir başarı öyküsüdür. Bu noktada Sultan Baybars'ın hayatı, kapsamlı bir çerçeve ve dramatik olaylar içermesi bakımından sinema ya da diziye çok elverişlidir. Daha önceki yıllarda TRT belgesel gibi mecralarda ele alınmış ve çok beğenilmiş olsa da günümüz yüksek prodüksiyonlu tarihi dizilerine veya filmlerine konu olmamıştır. Baybars projesi hakkında ortaya atılan iddialardan biri de
ilk olarak tek bir sinema filmi şeklinde planlanabilir. Bu sayede hikaye tüm önemli safhaları bozulmadan aktarılarak, izleyici yorulmadan verilmiş olur. Ancak saltanatı, 17 yıl süren Baybars'ın hikayesi bir filmden daha fazlasını hak edebilir. Bu yüzden kaliteli, birkaç sezonluk bir dijital dizi formatı da düşünülebilir. Bu tarz yoğun prodüksiyonlu anlatımlarda TRT destekli ortak yapımların rolü veya Netflix gibi platformlar da önemli olabilir. Örneğin Netflix'in Rise of Empires, Ottoman veya yakın zamanda çıkan Timur, Bir Fatih'in Yükselişi gibi tarihi serileri gibi. Bir diğer duyumlara göre de Emre Konuk gibi tarihi dizi ustalarının Baybars projesine ilgi gösterebileceğini öne sürüyor. Son olarak Selahaddin Eyyubi dizisinin dönemiyle tanınan Emre Konuk'un kölelikten sultanlığa uzanan bir Baybars hikayesini ele alabileceği konuşuluyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesi projeyi daha geniş kitlelere tanıtacak önemli bir unsur olacaktır. Ayrıca Baybars'ın Türk İslam tarihi açısından taşıdığı önem, yapımın yurt içi olduğu kadar uluslararası izleyiciye de cazip gelebilecek bir tema sunmaktadır. Baybars'ın hayatı, kölelikten sultanlığa uzanan sıra dışı bir kahramanlık ve devlet kurma hikayesidir. Moğolları yenmesi, Haçlıları durdurması ve Abbasi hilafetini yeniden tesis etmesi nedeniyle hem İslam tarihi hem Türk tarihi açısından çok değerlidir. Bu derin ve çarpıcı yaşam öyküsü, izleyiciyi sıkmayacak biçimde özenli bir anlatımla işlenmeye çok uygundur. Uygun bir bütçe ve yaratıcı ekiple Baybars'ın yaşamı kalıcı ve etkileyici bir sinema veya dizi projesi olarak ekranlara taşınabilir. Sultan Baybars'ı konu alan olası bir sinema filmi ya da dijital dizi projesinde en kritik başlıkların başında başrol seçimi geliyor. Çünkü Baybars sıradan bir tarihi figür değil, kölelikten sultanlığa uzanan yolu, savaş meydanlarındaki sertliği, devlet aklı ve karizmasıyla izleyicinin ekranda ilk saniyeden itibaren inanması gereken çok katmanlı bir karakter. Bu noktada ismi en güçlü şekilde öne çıkan oyuncu Aras Bulut İynemli oluyor. Hem tarihi yapımlara yabancı olmaması hem de dramatik derinliği yüksek karakterleri başarıyla taşıyabilmesi onu Baybars için doğal bir birinci aday haline getiriyor. Fiziksel dönüşüme açık yapısı, mimik ve beden diliyle bir karakterin iç dünyasını seyirciye geçirebilmesi ve kölelikten sultanlığa uzanan o sert kırılmaları inandırıcı şekilde oynayabilecek kapasitede olması, Aras Bulut İynemli'yi bu proje için çok özel bir noktaya taşıyor. Üstelik şu an halihazırda bir ana projesinin olmaması yapım açısından da ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Alternatif isim olarak Tolga Sarıtaş elbette güçlü bir oyuncu profiline sahip. Ancak Tolga Sarıtaş'ın halihazırda devam eden bir başrol projesinin bulunması ve zamanlama açısından bu tarz yüksek bütçeli bir tarih yapımına hemen dahil olma ihtimalinin zayıflaması onu doğal olarak ikinci plana itiyor. Bu nedenle izleyici nezdinde de beklenti, Baybars gibi büyük bir karakterin Aras Bulut İynemli gibi hem popülerliği hem de oyunculuk derecesi yüksek bir isimle buluşması yönünde şekilleniyor. Bu tercihin projenin daha duyurulduğu ilk andan itibaren büyük bir etki yaratacağı ve tanıtım gücünü ciddi şekilde artıracağı açık. Ancak Baybars gibi bir hikayede yalnızca başrol değil, çevresindeki karakterlerin uyumu da hayati önem taşıyor. Baybars'ın Memlük Sarayı'ndaki yol arkadaşları, emirler, komutanlar, Moğol kumandanları, Abbasi halifesi ve Haçlı liderleri gibi figürler. Hikayenin hem aksiyon hem de politik derinliğini taşıyacak. Bu karakterlerin her biri doğru oyuncu seçimiyle işlendiğinde diziyi ya da filmi sıradan bir tarih anlatısından çıkarıp uluslararası ölçekte izlenebilir bir yapıma dönüştürebilir. Özellikle Baybars'ın Moğollarla mücadelesinde karşı karşıya geldiği komutanların güçlü ve tehditkar şekilde resmedilmesi, Baybars'ın büyüklüğünü daha da görünür kılacaktır. Aynı şekilde Baybars'ın iç dünyasını şekillendiren saray entrikaları, sadakat ve ihanet temaları oyuncu uyumuyla birleştiğinde izleyicinin hikayeye bağlanmasını sağlayacaktır. Bu projenin en dikkat çekici yanlarından biri de Sultan Baybars gibi son derece önemli ama bugüne kadar modern Türk televizyon ve sinemasında neredeyse hiç işlenmemiş bir tarihi figürü merkezine almasıdır. Moğolları yenilmez denilen dönemde durduran ilk komutan olması, kölelikten çıkıp koskoca bir coğrafyaya hükmeden bir sultan haline gelmesi ve İslam dünyasını büyük bir yıkımdan kurtaran liderlerden biri olarak anılması, bu hikayeyi başlı başına epik bir anlatıya dönüştürüyor.
İzleyici açısından da bu ilk kez ekrana taşınma duygusu, merak ve beklentiyi doğal olarak yükseltiyor. Tanıtımların doğru bir dille, Baybars'ın sertliği, karizması ve tarihsel büyüklüğü üzerinden yapılması halinde daha yayınlanmadan çok konuşulan bir proje ortaya çıkması son derece olası. Son dönemde tarih dizileri ve filmlerine olan ilginin yeniden yükselişe geçmesi de bu projenin tutma ihtimalini artıran önemli faktörlerden biridir. Göktürk projelerinin yayınlanmasıyla birlikte oluşacak tarih anlatılarına olan yeni izleyici ilgisi, yapımcıları benzer nitelikte projelere yönlendirecektir. Nasıl ki bir dönemde belirli bir türdeki dizilerin başarısı, ardından benzer yapımlar hızla çoğalıyorsa, Göktürk projelerinin beklenen başarıyı yakalaması durumunda da Türk, İslam tarihinin farklı dönemlerini ele alan yeni projelerin önü açılacaktır. Sultan Baybars'ın hayatı ise bu noktada benzersiz bir avantaj taşır. Çünkü bugüne kadar modern anlamda güçlü bir sinema ya da dizi projesiyle anlatılmamıştır. Elbette bu potansiyelin gerçek bir başarıya dönüşebilmesi için senaryonun son derece titizlikle hazırlanması şarttır. Baybars'ın hayatı birkaç sahnede geçiştirilemeyecek kadar yoğun ve katmanlıdır. Bu nedenle ya yüksek prodüksiyonlu bir sinema filmiyle güçlü bir başlangıç yapılmalı ya da dijital platformlar için planlanmış, kısa ama etkili sezonlardan oluşan bir dizi formatı tercih edilmelidir. 2027-2028 gibi bir yayın takvimi, hem hazırlık süreci hem de sektörde oluşacak tarih anlatısı ivmesi açısından ideal bir zamanlama sunmaktadır. Sonuç olarak Sultan Baybars projesi, doğru oyuncu seçimi, güçlü bir senaryo ve doğru platform tercihiyle hayata geçirilirse, yalnızca tutan bir yapım olmakla kalmayıp, uzun yıllar konuşulacak bir tarih anlatısına dönüşme potansiyeline sahiptir. Henüz yayınlanmadan dahi hikayesinin merak uyandırması bu projenin en güçlü göstergesidir. Baybars'ın hak ettiği değeri bulacağı bir film ya da dizi, hem izleyici hem de sektör açısından yeni bir kapı aralayabilir. Peki sizce Sultan Baybars dizisi de olmalı mı? Ve Baybars'ı kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. O, bozkırın yüreğinden doğan fırtınaydı. Bir ulus, bir inanç, bir Kaan, hepsi tek bedende toplandı. Ötükenden kopan fırtına tüm bozkırı saracak. İşte bu bizim destanımız. Oğuz, destanların Kaan'ı yakında. Herkese merhaba. Türk destan geleneğinin en görkemli hikayelerinden biri yeniden canlanmaya hazırlanıyor. Oğuz Kağan adıyla planlanan proje, Türk mitolojisinin en köklü efsanelerinden birini modern sinema diliyle yeniden anlatmayı hedefliyor. Oğuz Kağan destanından ilham alan yapım, Türk boylarının doğuşunu, kadim inançlarını ve efsanevi lider Oğuz'un büyük yürüyüşünü merkezine alacak. Yönetmen koltuğunda Diriliş Ertuğrul ve Bozkır Arslanı Celalettin gibi başarılı projelerde imzası bulunan Metin Günay'ın oturması bekleniyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ ise uzun süredir bu destanı beyaz perdeye taşımak istediğini açıklamıştı. İkilinin geçmişteki ortak çalışmaları bu projeye duyulan beklentiyi daha da artırıyor. Henüz resmi oyuncu kadrosu ve yayın takvimi açıklanmasa da projenin Türk Cumhuriyetleri ile ortak bir yapım olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Özellikle Türkmenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de sürece dahil olması, yapımı yalnızca bir sinema veya televizyon projesi olmaktan çıkarıp Türk dünyasının ortak kültürel mirasına dönüştürmeyi amaçlıyor. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın. Böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Dizi, Türk mitolojisinin en köklü ve en görkemli efsanelerinden biri olan Oğuz Kağan destanına dayanıyor. Oğuz Kağan, Türklerin efsanevi atası olarak kabul edilir ve 24 Oğuz boyunun kökenini simgeler. Çocuk yaşta büyük bir bilgelik ve cesaret sergileyen Oğuz,
halkını birlik içinde toplayarak göç yollarına düşer. Yeni topraklar fetheder, yeni bir düzen kurar. Bu yolculuk yalnızca bir hükümdarın yükselişi değil, bir milletin doğuş hikayesidir. Tarihi dizilerle tanınan yönetmen Metin Günay, uzun süredir Oğuz Kağan ve Metehan projeleri üzerinde çalışmak istediğini belirtiyor. 2021'de yaptığı açıklamada bu yapımları Türk Cumhuriyetleri ile ortak şekilde gerçekleştirmek istediğini söyleyerek projenin kültürel bir birlik hedefi taşıdığını vurgulamıştır. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da Oğuz Kağan destanı ile ilgili bir proje üzerinde çalışıyorum demiştir. 2023'te Türkmenistan'daki bir festivalde Oğuzhan ve Alparslan filmlerini beraber yapabilir miyiz? Sözleriyle projeyi sinema filmi formatında planladığını açıklamıştır. Mehmet Bozdağ ve Metin Günay daha önce Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde birlikte çalışmış ve başarılı bir ortaklık kurmuşlardı. Her iki isim de projeyi Türk Cumhuriyetleri ortak yapımı olarak tasarlamaktadır. Özbekistan ortaklığındaki Celaleddin dizisinde elde edilen deneyim bu işbirliğine zemin hazırlamıştır. Türkmenistan da olası çekim ülkeleri arasında öne çıkmakta, Mehmet Bozdağ burada yeni plato ve dekorları bizzat incelemiştir. Projenin film mi yoksa dizi mi olacağı henüz kesinleşmemiştir. Mehmet Bozdağ'ın açıklamaları öncelikle uzun metraj bir film planını işaret ederken, başarılı olması halinde TRT veya dijital platformlar için diziye dönüştürülmesi olasıdır. Geniş destansı yapısı, ilerleyen dönemde çok sezonlu bir anlatı fırsatı sunabilir. Oğuz Kağan gibi efsanevi bir liderin hikayesinin dizi ya da film formatında ekranlara taşınması yalnızca bir yapım projesi değil, kültürel bir olay olarak değerlendiriliyor. Bu büyüklükte bir hikayeyi canlandırmak için seçilecek başrol oyuncusunun karakterle kuracağı uyum, projenin başarısını doğrudan etkileyecek unsurların başında geliyor. Bu bağlamda adı geçen 3 oyuncu, Alperen Duymaz, Ekin Koç ve Murat Ünalmış, hem fiziksel görünümleri hem de geçmiş rollerindeki performanslarıyla farklı avantajlara sahip. Alperen Duymaz, özellikle Direniş Karatay'daki sert ama duygusal savaşçı profiliyle dikkat çekmişti. Bu yönüyle genç yaşta liderlik vasıfları gösteren ve destansı mücadeleler veren Oğuz Kağan karakterine derinlik katabilecek bir aday olarak öne çıkıyor. Ekin Koç ise daha çok içsel çatışmaları yansıtabilen, sakin ama güçlü karakterlerde başarılı performanslar sergiledi. Bu özelliğiyle Oğuz'un bilge yönünü ve manevi derinliğini yansıtabilir. Murat Ünalmış ise hem fiziki gücü hem de karizmatik ekran duruşuyla daha olgun ve otoriter bir Oğuz Kağan portresi çizebilir. Hangisinin seçileceği, hikayenin hangi dönemine odaklanılacağına göre farklı anlamlar kazanacaktır. Diziye veya filme dahil olacak diğer oyuncuların da bu mitolojik düzlemde inandırıcılığı, yüksek performanslar sergilemesi gerekecek. Oğuz Kağan'ın eşleri, oğulları, danışmanları, düşmanları ve doğaüstü figürlerle olan etkileşimleri düşünüldüğünde, oyuncu kadrosunun hem genç ve dinamik hem de deneyimli isimlerden oluşturulması yerinde olacaktır. Tanıtım süreci ise projenin kaderini belirleyecek en önemli halkalardan biri. Bu çapta bir yapımın sıradan bir fragmanla değil, sinematik, kültürel ve tarihsel temaları barındıran çarpıcı tanıtımlarla duyurulması gerekiyor. Eğer görsel kalite, müzik, prodüksiyon kalitesi ve hikayeye dair merak uyandıran detaylar başarılı şekilde aktarılırsa, bu projeyi bekleyen seyirci kitlesi büyüklük kazanacaktır. Özellikle Türk mitolojisinin nadiren ekrana taşınmış olması seyircide taze bir ilgi yaratacaktır. Oğuz Kağan yalnızca bir savaş lideri değil, doğayla, gökyüzüyle, kutsal güçlerle bağlantı kuran bir figürdür. Onun yaşamı yalnızca zaferlerle değil, mitolojik simgelerle, sembollerle ve soy anlatılarıyla bezenmiştir. Kurtların yol gösterdiği, gökten inen ışıkla doğan bir lideri anlatan bu tür bir hikaye, aksiyon ve mitoloji karışımı ile büyük bir ekran deneyimi vaat ediyor. Seyircinin merakla beklediği unsur yalnızca savaş sahneleri değil, aynı zamanda Oğuz'un kimliği, doğuşu, kararları, oğullarına bıraktığı miras ve Türk milletinin kökenini açıklayan metaforik anlatılar olacaktır. Oğuz Kağan karakterini canlandıracak başrol oyuncusunun performansı da bu yapımın kaderini belirleyecek kadar önemli. Alperen Duymaz, Ekin Koç veya Murat Ünalmış gibi isimler arasında özellikle Alperen Duymaz ve Ekin Koç'un genç yaşta olmasına rağmen tarihi karakterleri içselleştirme konusundaki başarısı büyük bir avantaj yaratıyor. Her ikisi de daha önce dönem projelerinde yer alarak kostüm, dil,
mimik ve ruh uyumunu iyi yakalamış oyuncular. Bu durum, Oğuz Kağan'ın gençliğini, liderliğe giden yoldaki dönüşümünü ve destansı yönünü izleyiciye inandırıcı bir biçimde yansıtmalarını kolaylaştıracaktır. Özellikle Alperen Duymaz'ın Direniş Karatay filmindeki performansı, böylesine bir karakter için güçlü bir referans niteliğinde. Oğuz Kağan gibi kudretli, karizmatik ama aynı zamanda iç dünyasında derin bir bilgelik taşıyan bir figürü ekrana yansıtmak büyük bir oyunculuk becerisi gerektiriyor. Bu proje yalnızca bir karakter anlatımı değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak kimliğine dokunan bir yapım olarak da öne çıkıyor. Eğer proje gerçekten Mehmet Bozdağ ve Metin Günay ikilisinin elinden çıkarsa, senaryonun tarihi sadakatle kurgulanması ve görsel olarak güçlü bir estetiğe sahip olması kaçınılmaz olacaktır. Mehmet Bozdağ'ın titiz senaryo anlayışı, Metin Günay'ın tarihi atmosferi ustalıkla perdeye aktaran yönetmenliğiyle birleşirse, hem Türkiye hem de diğer Türk devletlerinde büyük yankı uyandırabilir. Oğuz Kağan projesinin tutma ihtimali genel anlamda ortalamanın oldukça üzerinde görünüyor. Çünkü seyirci artık klişe tarihi dizilerden çok, özüne ve mitolojik temellerine sadık, farklı bir anlatı arayışında. Bu proje tam da o ihtiyaca cevap verebilir. Eğer prodüksiyon kalitesi yüksek tutulur, senaryo aceleye getirilmez ve hikaye adım adım doğru tempoda inşa edilirse, yapım birkaç yıl içinde değil, uzun yıllar konuşulacak bir destana dönüşebilir. Hazırlık süresinin uzaması bu noktada bir dezavantaj değil, aksine kaliteyi garanti altına alan bir avantaj olacaktır. Sonuç olarak, eğer bu proje 2026 civarında olgunlaşırsa, doğru oyuncu seçimi, güçlü görsel yönetim, etkileyici müzikler ve titizlikle yazılmış bir senaryoyla birleştiğinde, yalnızca bir dizi değil, Türk tarihinin köklerine saygı duruşu niteliğinde bir yapım olarak hafızalara kazınabilir. Henüz çekim aşamasına geçmeden bile merak uyandıran bu proje, Türk izleyicisinin tarih bilincine ve destan sevgisine dokunarak geniş bir izleyici kitlesi kazanma potansiyeline sahip. Bu yönüyle Oğuz Kağan dizisi yayınlandığı anda yalnızca Türkiye'de değil, tüm Türk dünyasında büyük bir yankı uyandırabilir. Peki sizce Oğuz Kağan dizisi de olmalı mı? Ve Oğuz Kağan'ı kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.